Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda çamaşır makinelerinde kapağınız kilitli kaldıysa veyahut da çamaşır makinenizi başlatmak için düğmesine bastığınız zaman kapağını kilitlemiyor, çalışmaya başlamıyorsa kilit arızası olabilir. Kapağınızın kiliti arızalı olabilir. Bu kilit arızalıysa şayet bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Genel olarak bütün makinelerde bu işlem aynıdır, birbirine yakındır ama kilitlerin hepsi farklı modeldir, farklı versiyonları vardır. Anlamıyorsanız kesinlikle müdahale etmeyin. Çünkü yanlış kilit takarsanız kısa devre yaptırıp elektronik cihaz olduğu için bunlar kartını yakma ihtimaliniz olabilir. Dolayısıyla hani bir ustaya vereceğiniz 70, 80, 100 lira, 150 lira duruma göre işçiliği 300-500 liraya kadar çıkarma ihtimaliniz de olabilir. Bunun bilgisini verelim ilk başta. Anlıyorsanız yine hani yapmak istiyorsanız ilk olarak makineniz çalışmıyorsa arıza, mesela şu an bu makineyi çalışan bir makine farz edelim. Açtınız ana düğmeden. Sonrasında programını ayarladınız makinenizin ve başlat düğmesine bastığınız zaman makine işleme geçmiyorsa, hiçbir işlem yapmıyorsa, su almıyorsa bu kapağı açıyorsunuz. Kapağınızı hızlı şekilde şu şekilde 3-4 kez sert bir şekilde açıp kapatıyorsunuz. Eğer ki 3-4 kez bu şekilde sert örtmenize rağmen kilit çalışmıyorsa, yani kapağınız kilitleyip de makine çalışmıyorsa büyük ihtimalle makinenin kilidi arızalıdır ama yine başka yerlerde de arıza olma ihtimali vardır. Netice tam olarak cihaz görülmeden net olarak söylemek mümkün değil. Bu yüzden bilmiyorsanız kendiniz müdahale etmeyin diyelim tekrardan. Kilit nasıl değiştirilir? İlk olarak cihazın kapağını açıyorsunuz. Sonrasında düz bir tornavida yardımıyla, şu an bizde şu şekilde bir tornavida var. Kapağın lastiğinin kenarında elinizi gezdiriyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir yerinde bir yay çıkıntısı olur. Mesela bunda şu an şurada. Kapağın kenarında elinizi gezdirirken şöyle bir yay çıkıntısı bulacaksınız. Yay bulamazsanız da teli görürsünüz, zaten ince bir tel vardır. Bu teli herhangi bir yerinden tutup, biz şu anda yaydan tutuyoruz. Şöyle dikkatli yapacaksınız bu işlemi. Çünkü lastiği delebilirsiniz, yırtabilirsiniz. Şu şekilde kanırtarak bu teli etrafından çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi kapağın dışındaki kelepçe çıktı dışarı. Bunu çıkarttıktan sonra lastiğimizi komple sacından kurtarıyoruz makinenin. Ve sonrasında iç kısmını, kilidin olduğu mekanizmayı buluyoruz. Burada yapacağımız bir diğer işlem ise, biz şu an vidasını söktüğümüz için siz göremiyorsunuz. Şurada bir adet, şurada da bir adet olmak üzere 2 adet vida sökeceksiniz. Bu vidayı söktüğünüz zaman şu şekilde bir kilit bu. Şöyle görmeniz açısından göstereyim. İçeriden bu kilidi çıkaracaksınız. Vidaları söktükten sonra kilidi söküyorsunuz. Yeni kilidi yerine taktığımız zaman, yeni kilidimizi takalım. Makinemizin kilidi bu. Şu anda bundan söktüğümüz. Bunun soketi olur veya bazı tek tek olur, bazı tüm olur. Takacağız yerine. Bu işlemi yaparken işten anlamıyorsanız dediğimiz gibi mutlaka bir bilenden yardım alın diyelim. Soketini yerine taktık ve kilidimizi şu anda arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi yerine oturtturuyoruz. 2 adet şöyle yıldız vidası var. Bu vidaları da düzgün şekilde geri sıkıyoruz. Kilidimizi yerine takmış oluyoruz. Eskiyi söküp yenisini takıyoruz ve kilit arızası varsa cihazımızda, eğer ki yıkamaya geçmiyorsa, herhangi bir işlem yapmıyorsa, kilit arızası varsa bu şekilde kilidi değiştirip makinemizi yeniden çalışır duruma getirebiliyoruz. Yine farklı arızalardan da olabilir bu makinenin çalışma işi. %100 değildir kilit arızası. Bunun da bilgisini tekrar verelim. Konya dışından farklı bilgi için lütfen aramayalım. Cihazı görmeden farklı bir şey söylemek mümkün değil. Kontrolleri yapılmadan kesin arızayı yine bulmak da mümkün değildir. Şu an için kilit değişimini bu şekilde tamamlamış olduk. Körüğümüzü yine aynı şekilde takıyoruz. Şu şekilde sacı kenarındaki çıkıntısına körüğümüzü oturtturuyoruz arkadaşlar, komple etrafını. Ve en son çıkardığımız kelepçe yayı da takacağız. Lastiği dikkatli söküp takın. Çünkü yırtılırsa bu lastiklerde modele göre çok pahalı olabiliyor bazıları.